Konnichiwa. Hajime Mashite. İbrahim Des. İbrahim Des de olabilir. Bunu zannedersem kendimiz belirliyoruz. Tam emin değilim ama öğreneceğiz bir şekilde. Dün hayatımda ilk defa geçtim içeride 2 saat Japonca çalıştım. Bu 2 cümleyi öğrendim. Onu da yarım yamalak öğrendim. Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim. Japonya vizemi aldım. Japonya'ya gidiyorum. Önümüzdeki senenin başlangıcında Japonya'da olacağım. Peki ben neden gidiyorum, nasıl gidiyorum? Vizemi Instagram'dan paylaştığımda çok fazla soru geldi. Ne yaptın, nasıl yaptın, neden gidiyorsun, nasıl gidiyorsun? Korkmuyor musun, çekinmiyor musun? Birçok soru soruldu ve bu soruların cevabını beraber bulacağız. Sizin kafanızdaki soruların cevabını bulacağız. Benim kafamdaki soruların cevabını artık orada gidince bulacağım. Bir kısmını ben burada cevapladım. Sizin aklınıza takılan şeyleri, benim yaşayacağım şeyleri beraber görerek bir simülasyon hayatı oluşturacağız. Şu an için ben yaşayacağım, sizler yardımcı olacaksınız. Ve umarım siz de ilerleyen zamanlarda cesaretinizi kazanıp yaşayacaksınız. Arkadaşlar ben dil eğitimi için gidiyorum. Peki bu dil eğitimi nasıl gerçekleşiyor? Bunların hepsini size çok uzun bir süreç anlatacağım. Ama çok uzun bir süreç, muhtemelen 2-3 part yapacağım. Çünkü sadece benim e-mail konuşmalarım 6 ay sürdü. Gideceğim dil okuluyla, anlaştığım dil okuluyla neler konuştuğum, kafamdaki sorular ve süreç gerçekten Avrupa gibi değil, Malta, Dubai gibi ilerlemiyor. Şu an Schengen vizesi çok zor alınıyor. Artık istediğiniz kadar bankanızda paranız olsun. Veya profesör olun, üniversite mezunu olun, sanatçı olun, artist olun, artık bir üçüncü göz var size bakan. O yüzden Schengen vizeleri zorlaştı. Asya ülkeleri var, vizesiz girilebilen ülkeler var. Ben uzman birisi değilim, vizesiz gidilebilen ülkelere soruna bakabiliriz ama şu an en güncel haliyle Uzak Doğu'ya, benim en sevdiğim ülkelerden biri olan Japonya'ya nasıl gidilir, onları beraber öğreneceğiz. Benim de hala öğreneceğim şeyler var çünkü hala ev bakıyorum, hala uçak bileti bakıyorum. Onlarda siz bana yardımcı olacaksınız. Ev konusu gerçekten çok sıkıntı. Birkaç kişiyle görüştüm. Bana mutlaka gelmeden evini ayarla dediler. Şu an ben paylaşımlı ev bakıyorum. Normal müstakil ev, işte apartman daireleri tarzı evler bakıyorum. Apartman daireleri gerçekten bu arada müthiş bir vergi, giriş vergisi ödüyorsunuz. Hani ayak bastık parası derler ya, müthiş derecede ödüyorsunuz. Atıyorum kiranız 10 liraysa siz bir eve şu an yani 10 bin lira ödüyorsanız bir 70-80 lira giriş ücreti ödüyorsunuz. Ayak bastı ücreti ödüyorsunuz 70-80 lira. Ondan sonra her ay 10 bin ödüyorsunuz. Bu işin kesin noktası. Bilmediğim noktası yanlış da olabilir, o yüzden kesin bir şey diyemem ama belirli bir süre içinde, zannediyorsam yılda bir ekstra bir kira daha ödüyorsunuz. Bu 6 ayda bir de olabilir. Şu an onun için kesinlikle bir şey yok. Şu an dediğim gibi ev bakıyoruz, paylaşımlı evler bakıyoruz. Yurt tarzı evler bakıyoruz. Ben dil eğitimine nasıl kabul edildim, ne gibi sorular sordum, aklımdakiler nelerdi, onları aktaracağım size, onları beraber öğreneceğiz. Sizden sorular da alacağım, sizlerin aklındaki sorular da muhtemelen hani herkesin soruları hemen hemen aynı olacak. Benim aklımdaki sorular da vardı. Ben unuttuğum kısımda siz devreye girin, sorularınızı sorun, ben onlara tek tek cevaplayacağım. Yolumuz uzun. Görüşmek üzere. Sayonara. Sayonara da olabilir, ben de tam bilmiyorum.